hoş geldiniz. Bugün de sizlere çökertme kebabı yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi öncelikle yarım kilo dana bonfile veya dana antrikot kullanacağız. Ben bir miktarını doğramıştım size göstermek için. Şimdi kalan etlerimi de ince ince uzun şerit halinde, daha doğrusu jülyen şeklinde doğramaya çalışacağım ama mümkün olduğunca ince doğrayacağım. Pişmesi için, rahat pişmesi için tüm etlerimi doğrayıp hemen geliyorum. Etlerimi görüyorsunuz, bu şekilde ince ince şerit halinde kesmeye, doğramaya çalıştım. Şimdi tüm etlerimi doğrayıp tabağıma alacağım. Etlerimizin hepsi doğrandı ve şimdi etimizin terbiyesini yapacağız. Bu terbiyeyi yaptıktan sonra da 2 saat dolapta dinlendireceğiz. Derince bir kaba etlerimizin hepsini alıyoruz. Bir orta boy soğanı rendeledim ve ince bir tel süzgeçle soğanı eklemeyeceğim. Sıka sıka suyunu çıkaracağım. Ete soğanın suyunu alacağız lezzet vermesi için. Ama posasını kullanmayacağız hanımlar. Şimdi üzerine etimizin yine bir çay bardağı sütümüzü ekliyoruz. Süt etimizi daha yumuşak ve daha lezzetli bir hale getirecek. Özellikle eti sosa yatırdığımızda sütü kullanma amacımız etimizin daha pamuk gibi yumuşacık olması için. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı pul biber ekledim. Baharat oranı yine sizin damak tadınıza kalmış. Biz çok tuzlu yemediğimiz için 1 tatlı kaşığı tuz yeterli gelecektir. Üzerine de yine 1 çay kaşığı tepeleme gibi düşünerek karabiber çekiyorum. Karabiberi bol olduğu takdirde daha da lezzetli oluyor. Şimdi bu terbiyeyi etimize iyice yediriyoruz. Elimle karıştırıyorum. Kaşıkla karıştırırsak etlerimizi jülyen doğradığımız için karıştırmak zor olacaktır. Elinizle böyle güzel yoğurarak karıştırın ve o baharatları her yerine yedirin. Terbiyesi de hazır. Şimdi bu şekilde streç film çekerek 2 saat dolapta dinlendiriyoruz. Etimizi muhakkak uzunca bir süre sütü çekmesi gerekiyor. Şimdi ben 6-7 tane ortalama diyorum. Patatesimi soydum ve ince ince halka şeklinde doğramaya başlıyorum. Kibrit patates yapacağız. Kalın olmayacak patateslerimiz, ince ince doğruyoruz. Kibrit patates haline getiriyoruz. Tüm patatesleri doğrayıp geliyorum.
Derince bir kaba aldım. Üzerine bolca geçecek kadar su ilave ediyorum. Etimiz dinlenirken patatesimiz de etin süresi kadar suda kalacak. Hatta suyunu bir kez daha değiştirin ve nişastasını tamamen atmasını sağlayacağız ki patateslerimiz çıtır çıtır kızarabilsinler. Artık 2 saat sonra etimi pişirmeye başlıyorum. Etim çok yağlı olmadığı için kullanacağım tavama böyle 2-3 yemek kaşığı kadar, 3 yemek kaşığı bile değil, 2 yemek kaşığı yeterli çünkü daha sonra yine ekleyeceğim. Zeytinyağımı ekledim. Tamamen yağım ısınmadan etlerimi tavama dizmeye başlıyorum çünkü sütünü tamamen çekti ama yine sulu, üstünüze sıçramasın, elimiz yüzümüz yanmasın hanımlar. Hepsini tava tam kızmadan eti tamamen diziyorum. Etim hazır. Orta ayarda ocak ve kaynamaya başladı. Bu şekilde suyunu bütün haliyle salacak. Etimiz pişmeye başlayacak. Suyunu salıp çektikten sonra yine görüşeceğiz. Ağzını kapatıyoruz ve kenara alıyorum tavamı. Bir yandan da o orta ateşte pişerken sosuma başlıyorum. Sos kabıma 2-3 yemek kaşık zeytinyağımı aldım. Yağımın kızmasını bekliyorum. Yağım kızdı ve ben 4 adet rendelediğim domatesimi yağımın üzerine aldım. Ama hata ettim çünkü yarım yemek kaşığı domates salçamı önden kavuracaktım. Çekim yaparken böyle karışıklıklar olabiliyor. Ben unuttum ama siz unutmayın. Önce yarım yemek kaşığı domates salçanızı biraz yağda kavurup ve rendelediğiniz domatesleri üzerine dökün. Ben tam tersini yaptım şu an. Ama olsun, domates salçam çok az. Sosum kavrulup pişerken de salçam açılıp pişecektir. Ama doğrusu salçayı başta eklemek olacaktı. Şimdi domates sosumuzun kaynamaya başlamasını bekleyeceğiz. Ve yine bir tatlı kaşığına yakın tuz ilave ettim. Gördüğünüz gibi sosum pişti ve yoğunlaştı, suyunu çekecek. Şimdi etlerimiz de suyunu çekmiş. Gördüğünüz gibi arka ocaktaydı. Şimdi artık ön ocağa aldım. Arka ocakta orta derecede suyunu çekene kadar pişirdim. Etlerinizi kontrol edin hanımlar. Eğer sertse ön büyük ocağa almadan yine biraz su ekleyip ağzını kapatıp pişirmeye devam edin. Çünkü dana eti biraz ne kadar bonfile veya antrikot kullansanız da çok az suyla hemen pişmeyecektir. Şimdi benim etlerim piştiği için biraz daha zeytinyağı ekledim. Artık kavurmaya başlıyorum. Biraz kavuracağım, altını kapatacağım. Patateslerimi kızartmaya geçeceğim. Patateslerim kızardığı zaman etimi yine biraz kavuracağım. Şimdi bir tane patates attım. Patatesim kızarmaya başladı. Yağın kızdığını anladık. Yağımız kızmadan patatesleri içine atmıyoruz. Çünkü çok yağ çekecektir. Yağımızın iyice kızması gerek. Küçük bir test oluyor. Yani bir parça patates atarak yağın sıcaklığını kontrol ediyoruz. Şimdi patatesimize kaşık çok değdirmeyeceğiz. Biraz kızarmaya başlamış olması gerek. Alt üst etmiyoruz. Biraz dağıtıyoruz yağın içinde ve çok karıştırmayacağız. Patateslerin ezilmesini istemiyorum. Gördüğünüz gibi patateslerimiz nar gibi kızarmaya başladı ve yavaş yavaş çıkaracağım. Derince bir kaba havlu kağıt koydum ve üzerine patateslerimi alıyorum. Şimdi tekrar yine aynı şekilde patateslerimi tavama aldım. Bu şekilde patateslerim bitene kadar kızartma işlemine devam ediyorum.
Evet, artık gördüğünüz gibi patateslerim kızardı. Bu patateslerden tam 4 porsiyon çökertme kebabı çıkıyor. Çünkü patatesi bol kullanıyoruz. Aslında patatesimiz çok fazla kızardı miktar olarak. Etimden, patatesimden, sosumdan 4 porsiyon çökertme kebabı çıkacak hanımlar. Patateslerim şu an çıtır çıtır, çok güzel kızardılar. Kesinlikle tavsiye ediyorum bu menüyü. Çok beğeneceksiniz ve misafirleriniz bayılacak. Şimdi üzerine de ben 3-4 yemek kaşığı kadar susuz yoğurt, süzme yoğurt da ekleyin. Normal yoğurt da ekleyin. Karıştırdım çok az tuzla. Patateslerin üzerine öncelikle bir 3-4 kaşık yoğurt ekleyeceğiz. Onun üzerine pişirdiğimiz domates sosumuzu ekleyeceğiz. Ve en üstte de tabii ki pişirdiğimiz etlerimizi ilave edeceğiz. Sosun rengi harika olmuş. Dediğim gibi domates salçası yarım kaşık, kesinlikle fazla koyup koyulaştırmıyoruz. Ve üzerine de dilediğiniz kadar et ilave edin. Ben tam bu şekilde büyük servis tabağında 4 porsiyon elde ettiğim bu miktarlarla ve çok güzel, çok zengin bir yemek oldu. Kesinlikle yanına pilav türü şeylere, yardımcı yemeklere gerek yok. Salata ve ayranla veya farklı bir içecekle sofranızı bu şekilde şenlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tabağımız hazır. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Eğer bu menüyü beğendiyseniz de sevdiklerinizle paylaşmanızı rica ediyorum. Deneyen herkesin eline sağlık. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.